Merhabalar, bu videomuzda Python'da Turtle modülünü kullanarak yılan oyununu yapacağız. Böylelikle şu ana kadar öğrendiğimiz Python bilgilerini uygulayabileceğiz. Öncelikle oyuna bir göz atalım. Oyunda bir pencere var. Oyun içerisinde yılanın kafası ve yemek bulunmakta. Ayrıca puanımız gözükmekte. Yılanın kafasını klavyede yön ok tuşlarıyla hareket ettirebiliyoruz. Yemeğe ulaştığımız zaman yılanın boyu artıyor. Ve puanımız artıyor. Kenara çarptığımız zaman da oyun bitiyor. Oyun bittiği zaman puanımız sıfırlanıyor ve kafa tekrar ekranın ortasına geliyor. Şimdi adım adım böyle bir oyunu gerçekleştireceğiz. Haydi başlayalım. Oyunumuz için bir dizin açarak işleme başlayalım. Yılan diye isim veriyorum. Ve bir Python dosyası oluşturuyorum. İlk önce kaplumbağa modülünü import edelim. Daha sonra da penceremizi oluşturalım. Penceremizi screen komutuyla oluşturacağız. Penceremizde başlık atalım penceremize. Yılan oyunu diyorum. Bir arka alan rengi verelim penceremize. Arka alan rengimiz açık yeşil olsun. Ve penceremizin boyutlarını belirleyelim. Setup'la width 600 olsun. Height yükseklik o da 600 olsun. 600 bir pencere oluşturduk. Aynı zamanda penceremizde tracer komutuyla penceremizin güncellenmesine engel oluyoruz. Çünkü daha başka bir komutu uygulayacağız. Update komutuyla penceremizi güncelleyeceğiz. Şimdi bir kontrol edelim. Penceremiz oluştu ve kapandı. Bunun için while true deyip burada penceremizi update yapabiliriz. Şimdi tekrar deneyelim. Şu an 600 bir penceremiz oluştu. Şimdi de yılanın kafasını oluşturalım. Kafa eşittir turtle diyorum. Turtle'dan bir nesne oluşturuyorum. Kafanın hızı 0 olacak ilk başta. Biz kendimiz hareket ettireceğiz. Kafanın şekli shape square kare şeklinde olacak. Kafanın rengi siyah olacak. Kafa hareket ederken herhangi bir yazı yazmayacak. O yüzden kafa nokta pen up yapıyoruz. Kafayı hareket ettirelim. Götürelim. Go to tam orta noktada 0 ve yukarı doğru 100 hareket ettirelim. 0'a 100 noktasına götürdük. Ayrıca kafaya bir direction diye bir yön ekleyelim. İlk başta kafamızın yönü stop olarak bildiriyoruz. Şimdi bakalım. Kafamız 0'a 100 noktasında siyah kare şeklinde sabit bir şekilde şu an duruyor. Şimdi de hareket sistemini bir oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bir fonksiyon oluşturacağız. Move diye bir fonksiyon oluşturalım. Hareket edecek, hareketi sağlayacak bir fonksiyon. Aynı zamanda bu fonksiyon döngü içerisinde sürekli çalışacak. O yüzden burada move diye yazıyoruz. Bunun içerisinde neler olacak? Kontrol edeceğiz. Eğer kafanın yönü
up'sa yani yukarıya doğruysa biz kafayı yukarı doğru hareket ettirmemiz lazım. Öncelikle kafanın yukarıya doğru hareket edebilmesi için y koordinatını öğrenmemiz gerekiyor. Y koordinatını öğrenelim. Kafa nokta y koordinat ve y koordinatını artırmamız gerekiyor. Nokta set y noktasını belirliyoruz. Önceki y noktasına mesela 10 veya 20 piksel artırıyoruz. Bu işlemi diğer yönler için de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Up, ikincisi down, aşağıya ise y noktasını alıyoruz ve bu sefer y noktasını azaltmış oluyoruz. Sağ tarafa gidiyorsa bu sefer x noktasını almamız gerekiyor. Ve x noktasını 20 artırıyoruz. Eğer sol tarafa gidiyorsa left, gene x noktasını alıyoruz ve x noktasını 20 azaltıyoruz. Şimdi de klavye kontrolünü oluşturalım pencere üzerinde. Pencere nokta listen'la klavyeyi dinliyoruz. Dinlemeye başlıyoruz. Ve eğer pencerede bir tuşa basılmışsa, mesela up tuşuna, yukarı ok tuşuna basılmışsa, bu durumda bir fonksiyon çağıralım. Go up diye bir fonksiyon çağıracağız. Henüz o fonksiyonumuz yok. Peki o fonksiyonumuzu da hemen oluşturalım. Def go up dedim. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer yılan yukarı doğru gidiyorsa biz aşağı doğru gidiş yapamayız. Sağa veya sola doğru gidebiliriz. Yılan aşağı doğru gidiyorsa gene yukarı doğru gidemeyiz. Sola doğru gidiyorsa sağa doğru gidemeyiz. Sağa doğru gidiyorsa sola doğru gidemeyiz. Bunu kontrol etmemiz lazım. Yani eğer kafanın yönü down değilse, bu durumda kafanın yönünü yukarı ok tuşuna basıldığı için biz onu up yapabiliriz yani. Mantık bu şekilde. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde oluşturuyoruz. Go up, go down, go down oluşturalım. Go down kafanın yönünü down yapacak ama kafanın yönü up değilse. Şimdi go right diyelim. Go right. Eğer right yani sağ ok tuşuna basılmışsa sağ tarafa doğru gidecek. Go right. Bu sağ tarafa doğru yönünü götürecek. Eğer yön sol tarafa doğru değilse. Ve son olarak da go left fonksiyonunu çağıracağız. Eğer sol ok tuşuna basılmışsa go left yönümüzü sola çevirecek. Eğer yönümüz sağ tarafa doğru değilse. Evet, şimdi bir bakalım. Yön ok tuşlarıyla hareket ediyorum şu an. Go up. Burada go down diyecektik bunu. Go down. Right right. Left left. Go up up. Go down down. Go right right. Left left. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bir kontrol edelim. Kafa düzgün hareket etmiyor. Sebebi
Bir önceki move fonksiyonumuzda up ve down için y baz almıştık. Right ve left için ise x'i baz aldık ama burada set y diye yazmışız. Bunu şimdi değiştiriyorum. Set x, set x. Şimdi normal çalışması gerekiyor. Şimdi yön tuşlarıyla hareket ettiriyorum. Aslında program çalışıyor ama çok hızlı çalıştığı için biz onu göremiyoruz. Programı biraz yavaşlatmamız lazım. Bunun için import time diyerek time modülünü programa ekliyoruz. Programı da yavaşlatmak için time.sleep komutunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir sayı girebiliriz. Ama biz bunu bir değişken olarak belirleyelim. Hız değişkeni. Ve onun programın başında da onun değerini 0.15 yapalım. Daha sonra değiştirebiliriz. Şimdi kontrol edelim. Gördüğü gibi şu an kafayı gözümüzle takip edebiliyoruz. Biraz önce çok hızlıydı. Takip edemiyorduk. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi de programımıza yemek ekleyelim. Kafadan sonra yemek ekleyeceğiz. Bunu aynı şekilde ben kopyalayacağım kafayı ve bunu yemeğe çevireceğim. Yemek diyorum. Yemek hızı bize gerekiyor. 0 olsun. Yemek şekli circle, daire şeklinde olsun. Yemek rengi kırmızı olsun. Pen up aynı şekilde. Go to olarak 0 noktasında olsun. Direction burada gerekmiyor. Bunun büyüklüğünü belirleyelim. Shape size diye. Büyüklüğü de 0.80'e 0.80 olsun. Şimdi bir bakalım. Yemek olarak bunları da çeviriyoruz. Yemek. Bunların hepsi yemeğe ait. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Şimdi kafa burada, yemek burada. Şimdi kafayı hareket ettirdiğimiz zaman, yemek üstüne geçtiği zaman yemeğin yeri değişsin. Bunun için döngü içerisinde bir kontrol yapacağız. Eğer diyoruz kafa nokta distance mesafe, kafa ve yemek arasındaki mesafe. Diyelim ki bu bizim nesnelerimizin büyüklüğüne göre değişebilir. 20 pikselden daha az ise demek ki çarpışma var. Biz bu durumda yemeğin yeni konumunu belirleyeceğiz. X ve Y konumlarını random olarak belirleyeceğiz. Bunun için random'ı ekleyelim bir önce programa. Import random diyorum. Burada da random nokta randint rastgele bir sayı üretecek. Tam sayı. Eksi 250 ile 250 arasında, dolayısıyla ekran içerisinde kalacak. X için ve Y için bir değer üretiyoruz ve yemeğimizi bu noktaya götürüyoruz. Go to X ve Y. Şimdi bir kontrol edelim. Yani yemeğe geldiğimiz zaman yemeğin yeri değişiyor. Rastgele olarak değişiyor. Kuyruk olayını ele alalım. Kafa yemeği yediği zaman kuyruk eklenecek. Bunun için bir kuyruklar dizisi oluşturalım. Kuyruklar listesi oluşturalım. Mesela şu yemekten sonra kuyruklar diye bir liste oluşturuyorum. Boş bir liste. Bu yeme olayı gerçekleştikçe şurada yeme olayı gerçekleşiyor. Bir kuyruk oluşturulacak ve bu kuyruk kuyruklar listesine eklenecek. Kuyruklar da kafayı takip edecek. Bunun için şimdi yeni bir kuyruk oluşturalım. Yeni kuyruk diyelim. Bu turtle'dan bir turtle oluşturuyoruz. Bir nesne oluşturuyoruz. Yeni kuyruğumuzun ilk başta hareketi yok. Şekli ise kare şeklinde. Square.
Kuyruğumuzun rengi beyaz olsun, white. Hareket ederken herhangi bir çizgi çizmeyecek. Pen up. Ve oluşturulan bu yeni kuyruk kuyruklar listesine eklenecek. Kuyruklar listesine ekliyoruz append ile. Yeni kuyruğu ekliyoruz. Şimdi kuyruklar kafayı takip edecek. Kuyruklar bir liste. Kuyruklar listesindeki her bir kuyruk bir önceki kuyruğun yerini alacak. En son kuyruk da kafanın yerine geçecek. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Bunu for döngüsüyle yapalım. Range. Kuyrukların boyutunu bir öğrenelim len'le. Length. Kaç tane kuyruk var? Ve bir eksisinden başlıyoruz. Sıfıra kadar gidiyoruz ve birer azalarak ilerliyor. Her bir nesneyi bir öncekinin yerine geçireceğiz. Kuyruklar listesinde bir öncekinin x koordinatını alıyorum. Aynı şekilde y'ye aynı işlemi yapıyoruz. Y koordinatı oluyor. Bunu da kuyruklardaki şu andaki kuyruğun hareketini o noktaya veriyoruz. X ve Y. Yani kuyruk içerisindeki her bir kuyruk bir önceki kuyruğun yerine geçiyor. En baştaki kuyruk da kafanın yerine geçecek. Onun için de ayrı bir şey kontrol edelim. Eğer kuyruklar sıfırdan fazla ise bu durumda kafanın X ve Y koordinatlarını alalım. Ve kuyrukların en başındaki yani 0. indeksli olanını da kafanın yerine götürüyoruz. Şimdi bir kontrol edelim. Evet, uzama devam ediyor ama kafayı şu an kaybettik. Bu sorunun çözülmesi için yani kafanın da gözünmesi için buradaki move fonksiyonunu buradan alıyoruz. Bu işlemlerden sonra koyuyoruz. Yani bu işlemlerden sonra kafa tekrar hareket ediyor move'da. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kafa duruyor ve kuyruk eklendi. Şimdi yılanın kenarlara çarpma durumunda oyunu sıfırlama işlemi var. Bunun için bu pencere update'ten sonra bir kontrol edelim. Kafanın x koordinatı eğer 300'den fazla ise veya kafanın x koordinatı eksi 300'den daha az ise veya kafanın y koordinatı 300'den fazla ise veya kafanın y koordinatı eksi 300'den küçük ise bu durumda time sleep 1 yapıyoruz. Kafayı 0.0 noktasına götürüyoruz. Ve kafanın yönünü direction'ını stop yapıyoruz. İlk başta olduğu gibi. Kuyrukları da ekrandan pencerenin dışına taşıyoruz. Bunun için bir for döngüsü kullanalım. For kuyruk in kuyruklar. Kuyruklar içerisindeki her bir kuyruğun yerini görünmeyecek bir şekilde pencerenin dışına taşı. Mesela 1000 noktası pencerenin dışı olacaktır ve gözükmeyecektir. Hızımızı tekrar
0.15'e yapalım. Biraz önce her yemek yediği zaman hızımızı biraz düşürebilirdik. Yani şurada yemek yendiği zaman hız eşittir. Hız eksi 0.001. Burada ise hızımızı tekrar eski haline getirdik. Şimdi bir kontrol edelim. Eğer kenara çarptıysak kafamız tekrar orta noktaya geldi ve kuyruklar sıfırlanmadı. Kuyrukları sıfırlamamız gerekiyor. Bunun için de kuyrukları kenara taşıdık ama kuyruklar listesini sıfırlamadık. Listeyi sıfırlıyoruz. Şimdi bir bakalım. Evet, şu an sıfırlandı. Şimdi de puan sistemini ekleyeceğiz. Puan sistemimiz ilk başta puanımız 0 ve her yemek yiyişinde yılanın puan artacak. Şimdi buna geçelim. Burada kuyruklardan sonra puan diye bir değişken oluşturuyorum. Puanın ilk değeri 0. Daha sonra da burada bu yemeği alıp aynısını kopyalıyorum. Burada bir yaz diye bir nesne oluşturuyorum. Şunları hemen değiştireyim, sonra unutuyorum. Belki hepsi gerekli olmayacak bize. Bakalım yazın speed'i hızı 0. Şekli square olsun. Şekli olmayacak aslında ama rengi beyaz olsun. White. Pen up yazı yazmayacak. 0 ve 250-260 noktasına gitsin. Herhangi bir şekli olmayacak. O yüzden yaz nokta hide turtle diyorum. Şekli kapandı. Ve burada shape size gerekmiyor bize. Şimdi write'ı kullanacağız. Yazıyoruz. Puan diye yazalım. Bir format belirliyoruz içinde. Nokta format. Burada puan gözükecek. Align center diyelim, ortalanmış şekilde. Ve fontumuz Courier olsun. Boyutumuz 24 ve tipimiz de normal olsun. Normal. Puanımızı yazdık. Yemek yedikçe bu puanımız artacak. Yemek yeme olayımız bizim burada gerçekleşiyor. Yemeğin yeri değişti ve puanımız artacak. Puan eşittir. Puan artı 10. 10 puan artsın. Öncelikle önceki yazıyı siliyoruz clear'le. Ve şimdi yeni yazıyı yazıyoruz. Yeni yazıyı yazmak için de aynı şeyi kullanacağım. O yüzden kopyalıyorum bunu. Puanı tekrar yazdım. Aynı zamanda kenara çarptığımız zaman puanımızın da sıfırlanması lazım. Yani burada kuyrukları sıfırlıyoruz. Kenara çarptığımız zaman da puanımız tekrar sıfırlansın. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Puanımız arttı. Arttı. 30 oldu. Kenara çarptığımız zaman da puanımızın sıfırlanması lazım. Puanımız sıfırlandı ama puanımızı tekrar yazmamız gerekiyor. Burada yazdığımız gibi aynı şekilde. Şimdi bir daha kontrol edelim. Yedik, 10 puan oldu. Kenara çarptığımız zaman da puanımız tekrar sıfırlandı. Evet, şu an programımızı tamamladık. Oyuna bakalım. Hareket ediyoruz. Yedikçe yılanımızın uzunluğu artıyor. Puanımız artıyor. Kenara çarptığımız zaman da puanımız sıfırlanıyor. Aslında şöyle bir özellik daha eklenilebilir. Yılanın boyu arttıkça yılan kendi kendine de çarpabilir. Yani yılanın kafası kuyruğuna çarpabilir. Bu durumda tekrar sıfırlanılabilir. Yani kaybetmiş sayılabilir.
Ama biz onu şu an yapmıyoruz. Nasıl yapılabileceğini düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kenara çarptığımız zaman da puanımız sıfırlanıyor ve oyun yeniden başlıyor. İşte bu kadar. Bu videomuzda meşhur yılan oyununu Python'da Turtle modülünü kullanarak yaptık. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.